Avusturya'dan, Hallstatt'tan merhaba. Bugün Avusturya'nın belki de en bilinen, en turistik noktalarından biri olan Hallstatt'a geldik. Şimdi şu arkamızda şöyle bir finiküler var. Bu finikülerle şu dağın tepesine çıkacağız önce. Sonra göl kenarında turlayacağız. Şöyle biraz etrafı göstereyim size. Ve az önce bahsettiğim yere çıktık şimdi. Manzara bu şekilde. Umarım telefonumu falan düşürmem. Buraya çıkmak için ve inmek için 20 euro veriyorsunuz. Sadece çıkmak istiyorsunuz 11 euro. Bir de burada tuz madenleri turu alabiliyorsunuz. Ama bizim vakitimiz olmadığı için tur alamadık. Onu da alsaydık 37 euro veriyorduk sanırım. Öyle hatırlıyorum. Öyle bir olay. Manzara da bu. Yani buraya kesin çıkın derim. Ki daha biz şu an tura başlamadık yani. Yan tarafta bir teras daha var. Bu geldiğimiz kısmı görüyor. Çıkması bir herhalde 5 dakikada falan çıktık buraya. Ya daha az 3 dakika falan. Neyse ben susuyorum. Manzara konuşsun. Buradan da bu şekilde aşağı iniyorlar. Karşılıklı ring yapıyor. Buradan giriş yapıyoruz. Şurada merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Şuraya çıkacağız. Çıktık. Şimdi manzara bu şekilde. Şu uca gideceğiz. Şuradan küçük bir köprüyle karşıya geçiyoruz. Burada bir sergi var. Buradan alıp bir şeyler de içebiliyorsunuz. Bu tuz Salzburg zaten. Adını buradan alıyor. Tuz madenlerine meşhur bir şehir ve şehrin zenginliği de buradan geliyor. İşte dediğim gibi isterseniz maden turu da var ama ben uçağımı kaçırdığım için bazı aktiviteleri kaydırmak zorunda kalıyoruz. Şimdi
Telefonda sıkı tutuyorum çünkü çok yüksekteyiz. Ve bu da Hallstatt şehri. Gelip noktada tam bu uçta fotoğraf çektirebilirsiniz. Manzaralar inanılmaz. Şu banklarda oturup çayınızı, kahvenizi, biranızı içebilirsiniz. Ya da şu terasta. Aşağıda da ilk giriş kısmında burada tuzdan yapılan bir takım ürünler bulabiliyorsunuz. Tea light'lar vesaire. Aa, çok güzel ya. Burada madenlerden parçalar var. Çeşitli taşlar. Yine tuzdan yapılmış elektrikli bazı lambalar var. 7 Euro'dan başlıyor 24 Euro'ya kadar. Ben bir şey alacağım buradan. Hediyelik gibi. Böyle hediyeliklerin olduğu bir kısım var. Maklar var. Alabilirsiniz. Arkadaşlar küçük bir anekdot paylaşacağım size. Hallstatt'ta biz şimdi tepeye çıktık ya, 20 euro verdik. Esas olay burada. Esas manzara burada. Şimdi gösteriyorum. Bakın. Yani muhteşem. Olaylara bak. Hallstatt'la ilgili anlatmak istediğim bazı şeyler var. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Hallstatt, Salzburg'a 1 saat 15 dakika mesafede bir ilçe. Ve buraya arabanızla gelebilirsiniz ya da turlar düzenleniyor. Turla gelebilirsiniz. Salzburg'a çok yakın. Zaten Salzburg küçük bir şehir olduğu için genellikle buraya gelen turistler burayı da görmeye geliyor. Salzburg aslında 2010'lu yıllara kadar çok da bilinen, popüler olan bir yerleşim yeri değil. Ama 2010 yılında bir Güney Kore dizisinde burası ile ilgili bazı, yani burası kullanılıyor daha doğrusu öyle söyleyeyim, çekimlerde. Ve bir anda Uzak Doğu'da patlıyor burası. Güneydoğu Asya'da, Güney Kore'de ve Çin'de, her yerde. Ve tabii ki Uzak Doğu'dan bir turist akını geliyor. Normalde belki yılda 1000 civarında turist gelirken, ki burada 700-800 kişi yaşıyor, yani küçük bir yer burası. Bir anda 10.000, 20.000, 30.000 kişiler gelmeye başlıyor. Dolayısıyla buranın potansiyeli turisti kaldırmamaya başlıyor. Ve hatta öyle ki şöyle söyleyeyim, belli bir noktada turisti kesmek istiyorlar. Ve hatta işte ne bileyim kiliselere falan turistler girmesin diye işte kapıya bodyguardlar, fedailer falan konuluyor böyle.
hala da işte bu turizm konusunda sınırlanma getirsin vesaire gibi tartışmalar devam ediyor. Çünkü konaklama imkanı da çok az. Hatta belli dönemlerde sadece, şu an kışın olduğu için çok bir sınırlama yok ama öyle ki sadece burada konaklayacak olan tur kafilelerine öncelik veriliyor vesaire gibi bir durum söz konusu oluyor. Hallstatt'ın durumu bu. Muhteşem bir yer, muhteşem bir doğal güzellik. Çok gerçekten hani bu taraflara yolunuz düşerse kesinlikle ya turla ya aracınız varsa aracınızla gelmenizi tavsiye ederim. Yukarıya çıktım, orada çok tatmin olmadım ama şahsen şehir çok güzel. Şöyle biraz hatta şehri göstereyim tekrar size. Böyle bir ortam. Çok huzur. Alabildiğine huzur. Mimari harika. Evler harika. Çok keyifli zaman geçirirsiniz burada. Şöyle bir yoldan yürüyorsunuz. Hallstatt'la ilgili şimdilik paylaşabileceklerim bu kadar. Tuz madenlerini gezemedik vakit darlığından dolayı. Belki yukarıya çıktığınızda tuz madenlerini gezmek ilginç bir deneyim olabilir. Yani mağaralar var. Mağaralara iniyorsunuz. İşte o zamanın ambiyansını yaşatıyorlar falan size. Bu bir alternatif tabii. Bunu düşünebilirsiniz. Ama gel gelelim. Şehrin merkezi harika. Böyle keyifli bir ortam. Bol bol serotonin salgılayacağınız bir ortam. Az önce söylemiştim. Özellikle uzak doğudan gelen turistler belki dikkatinizi çekiyordur. Sürekli onların yoğun bir şekilde tercih ettikleri lokasyon burası. Bu arada bugün 6 Aralık ve St. Nicholas var ve dolayısıyla burada hazırlık yapılıyor şu anda. St. Nicholas'ın ne olduğunu anlatacağım sonra size. Burası Hallstatt'ın şehir merkezi diyebiliriz.